Dedem zamanında demişti ki, sebat et evladım. O zaman ne olduğunu tam anlamamıştım ama artık yavaş yavaş anlıyorum. Sebat etmeyi ilk başta sadece sabretmek olarak anlamıştım. Tabii o zamanki aklımla bir şeylere sabretmek zorunda değilim, ben özgürüm gibi içimden bir sürü düşünce geçmişti. Ama biraz daha derine indiğin zaman daim olmak, müteşekkir olmak, memnun olmak var içinde. Minnettar olmak var hayatında. Bir şeyleri başarmak çoğunlukla zor olanı başarmak olarak anlaşılıyor. Fakat kolayı sevmek de bir başarı aslında. Kolay olanı, ferah olanı sevebilirsin. Bu da bir tercihtir. Zor olanı da sevebilirsin. Bu da bir tercihtir. Aslında ikisinin de özünde bir kavram var. Tatmin olmak. Seni tatmin eden ne? Kolayı yaşamak mı, zoru başarmak mı? Bunda da yargılanacak bir şey yok. Bu da bir tercih. Kimi zoru yaşarken daha mutlu olur, kimi kolayı yaşarken daha mutlu olur. Her şey seçimler. Önemli olan seni tatmin eden ne, seni motive eden ne? Araştırma yapmışlar. Motivasyon dışarıdan verildiği zaman maksimum 48 saat sürüyormuş. Fakat kişi kendi motivasyonunu kendi içinde bulduğunda ömür boyu. Bir bakıma çevrende motivasyon aramak da kalıcı değil yani. Kendini hiçbir şey için motive etmek zorunda değilsin. Motivasyon ihtiyacı hissettiğin zaman şu soruyu sor kendine. Bunu gerçekten yapmaya mecbur musun? Eğer cevabın hayırsa, gerçekten yapmak istediğin şeyi yap. Motivasyona ihtiyacın olmayacak olan şeyi. Zaten sadece onu yapmanın motivasyonun olduğu şeyi yap. Eğer cevabın evetse, o zaman kendini ifade etmek için yap. Yani ya gerçekten istediğin şeyi yap, ya da eğer bunu yapmaya mecbursan, kendi tarzında, kendi dilinde yap. Çünkü bu senin imzan olacak. Bu bakış açısının sana bir faydası daha var. Kendini sevmeye ilk adımın olabilir bu. Biliyorum belki bir sürü şey denedin, hayatını değiştirmek için. Kendini yerden yere vurdun yıllarca. Belki hiçbir şey değişmedi. Ve sanki hiçbir şey hiçbir zaman değişmeyecek gibi geliyor, değil mi? Bazen. Kabul et olduğun şeyi. Olduğunun güzelliğini kabul et. Hayat önüne bir tabak yemek koyduğu zaman başka yemekleri düşünmeyi bırak. Çünkü yan masadaki veya bir hafta sonraki yemeği hiçbir zaman yiyemeyeceksin. Aynı şekilde birkaç ay önceki yemeği de yiyemeyeceksin. Şu an sadece önündeki yemeği yiyebilirsin. Öyle veya böyle bir şekilde o tabaktaki o yemek şu an senin önünde. Hala niye başka şeyler düşünüyorsun? Otur onu bir ye bakalım. Hayatını değiştirmeye çalışmadan önce hayatını bir kabul et. Çünkü senin olmayan bir şeyi değiştiremezsin. Herkes zoru başarıyor ve bu takdir ediliyor diye kolay olanı seviyor olman kötü bir şey değil. Belki sadece ferah olanı seviyorsun. Eskiden insanlar bir dilekte bulunduğu zaman o dileğin arkasındaki korkularını görürdü. Ama artık herkesin dileklerine baktıkça görüyorum ki hepsi çok büyük bir dileğin parçaları. Herkes elindeki güzellikten ekliyor o yemek sofrasına. Ve hepsi büyüyüp kocaman bir dilek oluyor. Hepimiz için. Hayatındaki, çevrendeki sevmediğin şeyleri düşünmeyi, onlarla zaman harcamayı bırak. Onlar var. Belki bugün değişir, belki yarın değişir, belki hiç değişmez. Mutlu olabileceğin, seni tatmin edebilecek elinde ne var? Artık onlarla ilgilen. Güzelliğin zamanı geldi dostum. Aslında hayat da zor değil. Biz zor diye bakarsak zoru görürüz. Kolay diye bakarsak kolay bir hayat görürüz. Aslında gerçekten bu kadar basit. Okka musturası diye bir metot var.
Kısaca diyor ki, eğer bütün seçenekler eşitse en basit olan doğrudur. Bir konu üzerine çok fazla ve çok farklı bakış açısı üretiyorsan gittiğin yol yanlıştır. Frank Lloyd Wright diye bir mimar var. O da benzer bir şey diyor. Less is more. Az daha çoktur diyor. Ya da hep atalarımızdan kalan sözler. Tanrı kolaylığı sever. Bir türlü işin içinden çıkamıyorsan belki en basit olan doğrudur. Mesela belki seanslar aldın, çalışmalar yaptın. Kocaman hareketler yaptın hayatını değiştirmek için. Bir türlü değişmedi belki. O zaman en basiti yap. Elindekini yaşa. Belki sadece bunu anlaman için bu hayatı yaşıyorsun şu an. Tabağındaki yemeği ye dostum. Belki o yemekten sürprizler çıkacak. Belki tadı sandığın kadar da kötü değil o yemeğin. Bunu sadece o yemeği yediğin zaman anlayabilirsin. Belki hayatın hiçbir zaman değişmeyecek. Belki hayatın o ilk lokmayı attığında değişecek. Belki bunu sen bile öngöremeyeceksin. Ama şunu biliyorum ki, elinde olanla tatmin olmayı başarabilirsen mutlu olursun. Aslında gerçekten bu kadar basit. Karmaşıklaştıkça çözümden uzaklaşıyoruz aslında. Tanrı kolaylığı sever. Sadece yaşamaya devam et. Sonra bir gün fark edeceksin ki eski hayatların yanından geçecek bazen. Sen devam edeceksin. Canın yanacak, düşeceksin bazen. Sen devam edeceksin. Zor gelecek, yorulacaksın, dinlenmek isteyeceksin belki. Ama devam edeceksin. Hatta bazen geri dönmek isteyeceksin. Ama devam edeceksin. Çünkü hayat hep devam edecek. Mutluluk o kadar da zor değil. Gerçekten.